TikTok canlı yayınlarında şu quiz oyununu birçoğunuz biliyordur. Peki biz bunu yayında nasıl oynayacağız? Bize bu konuda yardımcı olabilir misin dediniz? Evet, olacağım. Bu videoda detaylı her bir şeysini anlatacağım çünkü bunu yeni versiyonunu geliştirdik. Piyasada dolanan bu quiz sistemi sadece chatten ibaret çalışıyor. Yani chat'e bir Adana kebap ile bir Urfa kebabın karşılaştırma sonrası chat'e Adana yazarsan Adana kebaba oy gider. Eğer Urfa yazarsan Urfa kebabına oy gider. Ama bizim sistem sadece bununla yetinmiyor. Hediyeye göre de artık oy verebiliyor. Nasıl mı? İyi dinle anlatıyorum. Bu arkadaş sadece chat'e göre çalışıyorsa benim sistemim hem chat'e göre hem de hediyelere göre oy verebiliyor. Ayrıca bilmeniz gereken bir nokta da var. Bu sistemde sadece bayan oyuncuları veya bayan şarkıcıları karşılaştırmak babında kullanılıyor. Benim sistemimde kategoriler gitgide arttırıyorum. Şu an kadın şarkıcılar, YouTuber'lar, TikToker'lar veya futbol oyuncuları, futbol takımları gibi hepsini içerisine dahil ettik. İlerleyen vakitte bunları arttıracağız. Köpeklerin kapışması olsun veyahut arabaların kapışması olsun, motosikletlerin gibi kategorileri arttırmayı planlıyoruz. Toplam oy sayısını bile gördüğümüz bu sistemde detaylı bir şekilde birazdan inceleyeceğiz. Ancak ve lakin sizlerden bir ricam var. Bu videoyu sakın ama sakın atlamadan zıplamadan düz bir şekilde izleyin. Aksi halde sorular soruyorsunuz Bulut'taki canlı destek ekibimize ve canlı destek ekibimiz sizi izlediğinizi anlayarak size yardımcı olmaya çalışıyor. Bu bir uyanıklıktır. Bunu yapmayın arkadaşlar. Zaten videoda ben her şeyi detaylı komplikasyonlara kadar hepsini anlatıyorum ve sen eğer anlamıyorsan bu senin sorunun kardeş. Çünkü ben burada her şeyine detay vermişim. Ayrıca şunu da bilmeniz gerekli. Şu ABB Affinity ile ilgili veyahut diğer yapacağım uygulamalarla ya da yaptığım uygulamalarla ilgili benim hiçbir uygulamam ücretsiz değil. Hepsi ücretli arkadaşlar. İlerleyen vakitte zaten evet biraz indirimler olabilir ya da program kaldırılabilir ama asla ve asla ücretsiz hiçbir şey vermeyeceğim. Bunu bilin arkadaşlar. Sizlerden ricam bizim canlı destek ekibimize ücretsiz olsaydı şaşardım. Küfür ederek bir karşılık vermek işte sırf paralı olduğu için ücretsiz demiştiniz. Ben ücretsiz bir şey demedim. Ücretsiz dediğim şey Google Play Store'dan indirmenize ücretsiz dedim. İndirebilirsin. İçerideki hizmetten faydalanmak istiyorsan Bulut sitesinden jeton alarak satın alabilirsin arkadaşım. Yani bunu bu şekilde algılaman lazım ama birçok arkadaş maalesef farklı düşüncelerde. Özellikle Azerbaycanlı kardeşlerimize sesleniyorum. Bakın ben bir Azerbaycan göçmeni olarak söylüyorum. Gerçekten utanç duydum Azerbaycanlıların bu yaptığı hareketten dolayı. Sonuçta bizim geliştirmiş olduğumuz bu uygulamadaki canlı destekte destek olan benim yardımcılarıma yapılan bu hakaret Azerbaycanlılar tarafından gelmesi benim gerçekten zoruma gitti şahsen. Azerbaycan'da da bu durumu da küfür eden arkadaşlara da kınıyorum. Ve o arkadaşlara da bu arada şunu da söyleyeyim. O arkadaşlar ömür boyu bir daha Bulut sitesine giremeyecek. Bazen diyecek çok da umurumda. Öyle deme, ilerleyen vakitte kimin ne olacağı belli değil. Planım da var, bir sistemim de var. O sistemde işte faydalanamayacağım birçok hizmet olacak. O zaman ne yapacaksın sen düşün. O küfür eden arkadaşlar olmak üzere ilerleyen vakitte küfür edecek kim varsa hepsini bu siteden banlıyoruz arkadaşlar. Ve bu banlama sistemimiz bir günlük 5 yıllık değil. Ömür boyu bir ban. Canlı destek yardımcı olmaktan ibarettir. Sizlere yardımcı oluyor. Yani sizler bir sıkıntı yaşarsınız. Canlı desteğe söylersiniz. Jetonunuz gelmez. Canlı destekten bizlere bildirirler. Bizler de kontrol ederiz. Eğer gerçekten adam satın almış, jetonu gelmemişse jeton verilir. Ama yani sen satın almamışsın, param yok diyorsun, jeton bekliyorsun. Çok saçma bir muhabbet. Bunlara lütfen girmeyin abi bu muhabbetlere. Parası olmayan yazmasın zaten. Biz açık ve net söylüyorum. Biz buradan kazanç sağlamadan sizlere bedava hizmet vermiyoruz. Videoda anlatıyoruz ki hani böyle bir sistem var. Kullanmak istersen, para kazanacağını düşünüyorsan al. Ama kazanacağını düşünmüyorsan zaten ya da düşünüp de kalkıp da benden bedava almaya çalışıyorsan bu karşı tarafı enayi yerine koymaktır. Yakışmaz. Her neyse çok konuştuk. Biraz da iş yapalım hadi. Selam canlar. Ben Kubilay Can. Evet arkadaşlar gelelim quiz oyununa. Ama bizdeki adı quiz değil, bizdeki adı Bulut vs Launcher diye geçiyor. Peki biz bunu nasıl kuracağız? Öncelikle arkadaşlar Google'a Bulut yazıyoruz. İlk çıkan siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza gelen bu sitede böyle bir reklamlar falan gelirse kapatın arkadaşlar. Öncelikle jeton sahibi olmanız lazım. Ben zaten sitenin kurucusu olduğum için kendime bir jeton attım yani. 10 binlik bir jeton aldım. Siz eğer jetonunuz yoksa buradan jeton satın alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen bakın. Hemen şurada jetonu satın al bölümü var. Buradan satın alıyorsunuz jetonunuzu. Aldıktan sonra ne yapıyoruz abi? Hemen yukarı tarafta TikTok yayıncı hizmeti bölümünden Bulut vs Launcher menüsüne geliyorsunuz. Aynısı telefonda da var. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada 164 jeton ile lisansı yenile diyorsun. Tıklıyorsun lisansı satın almış oluyorsun. Program
programı da indir diyorsun. Tıkladım. İndiriyorum arkadaşlar. İnsin, bekliyorum. Zaten burada da detaylı içeriği anlatıyorum ama yeterli olmadığından dolayı bu videoyu da çekiyoruz. Launcher'ımız indiğine göre sağa tıklıyorum. Buradan Extract to Launcher diyorum. Geldi dosyamız. Açıyorum arkadaşlar içini. Bir daha açıyoruz ve içeriden böyle bir exe dosyamız geliyor. Dışa aktardığımızda bu şekilde bir exe'miz. Şunları silebiliriz. Şimdi arkadaşlar buna tıkladığımızda ek bilgi diyorsunuz. Yine de çalıştır diyorsunuz. Evet, gelecek, bekliyorum. Evet, ben zaten giriş yaptığım için önceden otomatik sistem arka plandan kontrol ediyor. Ya sen giriş yapmışsın diyor. Girişimizi direkt buraya atıyor. Eğer ki siz de oturum açtınız, bu şekilde gelmez, böyle gelirse, lisans süresi doldu derse, tabii ki de arkadaşlar sizi buraya tıkladığınızda Avbulut sitesine yönlendirecek. Siz de oradan satın alacaksınız. Anlattığım gibi jetonu alıyorsunuz, geliyorsunuz oradan TikTok yayıncı hizmetinden Avbulut vs Launcher'a tıklayıp satın almış oluyorsunuz. 164 jetona alıyorsunuz. Arkadaşlar bu ücretli. Bak tekrar söylüyorum. Ücretli bir uygulama. Yani ücretsiz değil. Kim size bu ücretsiz dediyse yalan söylüyor. Ücretli arkadaşlar. 164 jeton istiyoruz. Her neyse, varsayalım lisansınızı yenilediniz. Peki ne yapacağız? Burada kapatıyorsunuz uygulamayı. Yukarı taraftan bir daha açıyorsunuz. Lisans yenilediğinde bunu yapın ve geliyor ekrana. Daha sonra büyüttüğünüzde hangisinin oyu fazlaysa onun üzerine tıklama olayınız var. Mesela ben seçil Ügür'ü tıkladım. Mesela Ebru Gündeş'i seçtim. Sol tarafta da zaten bak hemen kulağımın yanında bak. Da zaten seçilenlerin ismi yazıyor. Bunlar birbirleriyle de kapışacaklar. Final turu, yarı final turu gibi olaylar da var içeride. Evet arkadaşlar, sol tarafta yönetim panelinin altında bulunan lisans süresi sizin lisansınızı aldığınızda ne kadar süre kaldığınızı gösteren kısım. Hemen altında bulunan ise yayına kim girecekse onun kullanıcı adını girmeniz gerekmekte. Mesela benim kullanıcı adım Kubilay Can Official. Tamam. Buraya bağlan dediğinizde eğer ki kişi yayındaysa direkt bağlanır. Ama yayında değilseniz maalesef yayında değil ibaresi alırsın. Bir de şunu da unutmayın. Bazen bu sistem, şimdi biz TikTok'un API sistemini kullandığımız için bazen diyorum ama hep olmuyor. Tikfinity nasıl kafayı yiyorsa ki bizdeki de yiyecek illaki. Tikfinity'nin kullandığı altyapıyı biz de kullanıyoruz. TikTok'tan çektiğimiz API'den dolayı bu kafa yeme olayı oluyor. Mesela atılıyor hediye ama okumuyor. Bizde de mesela gelir oy ama okumayabilir, yani işlemeyebilir. Bu olağan bir durum. Bunun sebebi TikTok. Çünkü TikTok'un API'sini kullanıyoruz. TikTok'un sunucularında ufak da olsa bir sıkıntı çıkıyor. Bu sebepten dolayı bizleri de etkiliyor. Ben olayım, Tikfinity olsun, başka bir launcher firmaları olsun. Hepimiz aynı şekilde kafayı yiyor sistemlerimiz. Bu geçici bir süre oluyor. Sürekli olan bir durum değil. Bizim sistemlerimizde de aynı şekilde geçici bir süre yaşanan bir durum olur. Biz gene kontrollerini yapıyoruz. Eğer ki bir sıkıntı yaşarsanız canlı desteğe anlatın. Canlı destek size yardımcı olur. Tamam. Şimdi burada ister başına et işareti koyun, isterseniz koymayın. Hiç fark etmez. İkisi de çalışıyor. Tamam. Şimdi burayı sildim ben. Buraya bağlandı dediğinde bundan sonra artık atılan hediye, yazılan çete, her şey buradan işler oy artık. Tamam. Şimdi aşağı tarafta bulunan kategori bölümümüz var. Bastığında kadın şarkıcılar, YouTuber'lar, TikToker'lar, ana yemek listesi, futbol takımları ve futbol oyunculardan oluşmak üzere kategorilerimiz bulunmakta. Daha da bu kategorileri arttıracağız. Tamam. Şimdilik bunlar var. İçeride bir sürü fotoğraflar var tabii ki de. Bunlar 1 saatten fazla yayın yapmanızı sağlatan bir düzenek hazırladık. Sonuçta yayını 1 saat yapıyor çoğu kişi. Hatta 1 saatten fazla yapmaya çalışan var. Onun için kısa sürmesin diye içeride bayağı fotoğraflar yükledik ve bu kategoriyi de arttıracağız. Sizlerden ricam, zaten burada toplam oy sayısı gözükmekte, tamam mı? Eğer oy sayısı, bazılarında gördüğümü anlatmak istiyorum size. Size şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Varsayalım ki toplam oy sayımız 50'ye ulaştı. Hedefimiz zaten 50 idi. 50'ye ulaştı. Buradan görüyorsunuz toplam sayısını. Baktınız ki en çok kime verildiyse o arkadaşı seçebilirsiniz. Kime verildi mesela? Örnek diyorum, Gökçe'ye verildi. Gökçe'yi seçtim. Hemen bak şu sol tarafımda, bak dur gösteremiyorum, şurada. Tam bak şu tarafta, görüyor musun? Oraya kazanan ilk adayı verdi. Mesela burada da Göknur Onur'u seçtim. Bak o da geldi, gördün mü? Şimdi bu ikisi yarı finalde kapışacak, tamam mı? Aralarında bir de kapışma olacak. Yani bunlar şu an seçiyorsun, bir de birbirlerine kapışma sistemi de var yani. O hemen hemen arka arkaya gelir. En son birinci seçilir. Bu şu anda kadın şarkıcılar üzerinden gidiyoruz ama diğerlerin üzerinden de çalışabiliyor sistemimiz. Öncelikle şöyle bir bakalım ekranımıza. Burada ne yazıyor? Akçaabat köfte ile lahmacun. Akçaabat köfte diyenler çete 1 yazsın. Bak burada da yazıyor. Veya lahmacun diyenler çete 2 yazsın. Kimler 1 veya 2 yazarsa buraya oy sayısı işler.
Okey miyiz burada? Okeyiz. Bir de şöyle bir problemimiz var arkadaşlar. Burada oy geçmezse, oy sayısı işlemezse, adam 1-2 yazdı veyahut hediye gönderdi. Ulan işlemedi diyorsan onun iki sebebi var. Bir, ya ban yemiştir o arkadaş. Chat banı yemiştir. Chat banında şöyle bir durum var. Görebilirsiniz ama API'ye işlemez. API ona göre kalibre edilmiş. Ya da isimden dolayı düşmüyor sisteme. Bazıları görünmez harfler gibi bir şeyler koymuşlar. Biz tabii ki de kullanıcı adını çekiyoruz ama velak isimden baz alarak gidiyoruz yola. İsmi de aldığımız için bazı arkadaşlar çakallık yapıp ismi böyle görünmez isimler koyuyor ya da böyle çok değişik değişik semboller koyarak isim yapıyorlar. Bu sebepten dolayı oy geçmiyor ondan sonra. Sıkıntı yaşıyor. Sonradan diyor ki ya abi benim oy geçmedi. Geçmez. Bazen isimden ban yeme olayı var. Bazen de adam yayıncıdır ya da başkalarına yorumuna küfür etmiştir, ban yemiştir, ihlal yemiştir. Bu sebepten dolayı da düşmeyebiliyor. Bazı hesaplarda zaten onu fark ettim. Adam diyor ki ben ban yemedim, benimki niye düşmüyor? İsmi de normal, bir sıkıntı yok ama belli ki bir ihlal yemiş. Yani bir sıkıntısı olmadan kesinlikle burada sisteme çalışmamazlık yapmaz, çalışır. İlla bir sıkıntısı vardır çalışmamasının sebebi. Bunu anladığınızı varsayıyorum. Şimdi bu Akçaabat köfte ile lahmacuna oy veriyorlar ya, 1-2 oy veriyor ya. Mesela ben Akçaabat köfteyi seçtim. 1 dedim, gönderdim chat'e. Ne oldu? Akçaabat köfte oyu 1 oldu değil mi? Bir daha yazamam artık. Ne yapacağız? Ben buradan birini seçip yani yayıncı buradan birini seçtikten sonra ikinci tura geçiyoruz ya. Orada tekrar yazabilir. Şu anda vermişim oy. Bu oyda işlemiyor. Haberiniz olsun. Yani chat'e bir kez yazma hakkı var. Bir sonraki tura kadar bir kez yazma hakkı var. Eğer diyor ki ya abi ben onu mu bekleyeceğim? Bekleme. Tamam. Daha güzel bir şey var. Sol tarafta hediyeler aktif ettin mi kardeşim? Çok güzel. Akçaabat köfteye ne atsın? Örnek gül atsın. Tamam mı? Tamam. Gül'ü at kardeşim. İstediğin kadar. 10 tane at. 10 oyu da geçer buraya. 5 tane at. 5 oy geçer. Tamam. Üzerine 5 ekler. Alttaki arkadaş da sağdaki görsel için mesela o da ne olsun? Dondurma olsun. Lahmacun için mi oy atacaksın? Tamam kardeş. At dondurmayı, yapıştır oyu. Değil mi? Mantık bu şekilde çalışıyor sistem. Şimdi sen bu hediye aktif butonunu aktif etmezsen sol tarafta bulunanı çalışmaz. Bunu aktif edeceksin. Gelen hediyeyi takip edecek sistemin. Eğer gül çok atıldıysa atılan sayısı kadar Akçaabat köfteye oy geçer. Tamam. Lahmacuna yani dondurma çok atıldıysa aynı şekilde kaç adet atıldıysa dondurmadan lahmacuna da o kadar oy geçer. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bu hediye aktif et butonun altındaki seçmiş olduğum gül vardı ya. Bu arkadaş soldakini temsil ediyor. Soldaki görsel yani Akçaabat köfte olan. Tamam mı? Buraya gelen bütün görselleri hediyesi o oluyor. Anladın mı? Alttakini seçersen sağdaki görselleri atarsın. Yukarıdaki sol. Kime ait? Akçaabat'a ait. Sağdaki kime ait? Lahmacun'a ait. Yani bundan sonra sağdaki görsele işleyecek dondurmadır. Soldaki görselle işleyecek de güldür. Varsayalım ki ben kategoriyi değiştirdim. Aynı sistemden devam eder. Ne oldu? Kategori değişti ama hediyeler değişmedi. Hediyeler aynı. Sistemimiz aynı. Tamam. Var mı burada bir sıkıntı? Hemen bak şu solda duran oturumu kapat ve arenayı sıfırla var. Oturumu kapatmayın. Bak oturumu kapatırsanız tekrar şifre girmek zorunda kalacaksınız. Gerek yok. Çarpıya basın yukarıdan direkt otomatik giriyor zaten sistem. Çıkarsan tekrar giriş yapmak zorunda kalacaksın. Yorulacaksın. Gerek yok. Bir iki defa zaten giriş yapıyorsun. Bundan sonra her uygulamayı açtığında otomatik girişini yapmış gelecek. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Aşağı indik arenayı sıfırladım. Ben Aleyna Tilki ile Seçkin Pirileri kapışmasını istemiyorum. Değiştirmek istiyorum. Veya tur bitti. Bir daha tura geri dönmek istiyorum. Kadın şarkıcılar bayağı tutuldu. Onun için ondan devam etmek istiyorum diyorsan arenayı sıfırla diyorsun. Arena sıfırlanır. Kazanan kazanmaya artık her şey gider. Yeniden sil baştan. Hediyeler yine aynı kalır. Tamam mı? Chat'teki değerler sıfırlanır. Tamam mı? Bak. Sıfır. Sistem bu şekilde arkadaşlar çalışıyor. Tikfinity'ye bağlamanıza bile gerek yok. Gelin bunu TikTok Live Studio'ya nasıl ekleyeceğiz? Bir de şu var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi bu program açılırken arka taraftan CMD açılıyor. Bunun sebebi arka taraftan TikTok Live API'sini kontrol ediyor. Sürekli anlık kontrol ediyor. Sakın bunu kapatmaya çalışmayın. Kapanır. Uygulamada kapanır. Tamam. Onun için bu arkadaş açık kalacak. Bunu aşağı indirsin. Olur biter. Uygulamada kendisi gelir. Bak gördün geldi. Biz bu uygulamayı nasıl TikTok Live'a göstereceğiz? Ayrıca şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Yeni bir kanal kurduk. Bu kanalın ismi Kubilay Can Travel. Görüyorsunuzdur ekranda. Bu kanalda sadece ve sadece 360 VR veya 4K gezi videoları göreceksiniz. Hiçbir şekilde anlatımlı değil, sadece tur atıyoruz. Yani geziyoruz o bölgeyi. Örnek ben Ankara Sincan'da yaşıyorum. Sincan'ı turluyorum. Etimeskut'u turluyorum. Veya Keçiören'i turluyorum. İlerleyen vakitte İstanbul'u turlarım. Taksim Meydanı olsun. İzmir'e giderim mesela İzmir'i turlarım. Eğer Azerbaycan'a gideceğim zaman Azerbaycan Bakü'yü turlarım. Gidecek arkadaşlara veya oradan bizim ülkeye gelecek arkadaşlara en azından rehber bilgi
video olur. İnşallah bakalım biz de o sistemi tam bir oturtmaya çalışıyoruz. Ama sizlerden ricam şu an 1000 abone ihtiyacım var. Kubilay Can Travel kanalına abone olursanız çok sevinirim. En azından buradan da bir desteğiniz olmuş olur arkadaşlar. Abonelik herhangi bir ücret istemiyor sizden. Sadece abone olmanızı istiyorum. Umarım hızlı bir şekilde 1000 aboneye geliriz diye düşünüyorum. Çok basit kardeşlerim. Buradan artı tuşuna basıyorsunuz. Buradan pencere yakala diyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Seç diyorsun. Arka plandan açık bak. Görüyorsun değil mi? Açık. Gözüktü Avbulut Launcher Exe. Avbulut TikTok vs Chat. Giriyorsun. Kaynağı ekle diyorsun. Ekledi ve bunu ister büyüt ister küçült ekrana yapıştır. Bundan sonra senin kullanıcı adın ne kardeş? Benim kullanıcı adım Kubilay Can Official. Alttan tire official. Bağlan dedim. Bağlandı dediği andan itibaren bu saatten sonra başlar arkadaşlar. Birazdan testini yapacağız, göreceksiniz. Kamera koymayı da biliyorsunuzdur zaten. Buraya artı diyorsunuz arkadaşlar. Kamerada nerede? Burada mesela. Kamerada eklersiniz. Bu kadar basit. Herhangi bir şekilde hediye görseli bile koymana gerek yok. Zaten burada hediyeler belli oluyor. Şu an hediyeler gitti. Tekrar hediyeleri koyacağım. Kapat aç yaptık ya uygulamayı. O zaman da gider hediyeler, haberiniz olsun. Tekrardan hediyelerinizi burada koyun. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Zaten yukarı taraftan lisansınızı da kontrol edersiniz. Her ay bu ücret istenecek arkadaşlar. 164 jeton. Çok bir şey değil. Zaten piyasada biz varız. Piyasada olan o quizleri de gördüm. Onların hepsi chatle çalışıyor. Benim gibi hediye sistemi yok. Bende sadece var. Bu piyasada bir ben varım. Başka da kimse yok. Bilginiz olsun. İlerleyen vakitte geri sayım özelliği koyacağım. En çok oyu kim aldıysa o geri sayımı bitirir. O oyu kim aldıysa o arkadaş seçilir. O sistemi de getireceğim. Haberiniz olsun. Bir de sistemi test edelim. Şimdi canlı yayını açmayacağım. Bir tane canlı yayında olan bir arkadaşları test edeceğiz. Şimdi bu ablamızın yayına geldim. Öncelikle yukarıda adamın kullanıcı adını alıyorum. Kopyalıyorum. Geliyorum yukarıya. Basıyorum. Bağlan diyorum. Bekliyoruz. Bazen bağlanmayabiliyor. Siz tekrar yapın. Bak bağlandı dedi şu anda. Bundan sonra artık ben chat'e ne yazarsam yazayım. Bak mesela ben 1 yazacağım. Nüket Duru'ya oy vereceğim. 1 yazdım. Gönderdim. Bak şimdi sola bakın. Geldi, gördün mü? Şimdi aynısını bir daha oy atıyorum. 1 dedim. İşlemeyecek. 1 hakkım var. Ta ki ben Nüket Duru, yani yayıncı Nüket Duru'yu seçti. Yani en önde olan oysa, seçtiyse ben ikinci oyu atabilirim ancak. Bir daha attım. 1 dedim. Bak ikinci oyum işleyecek. Anladın mı olayı? Yani bir kullanıcı chat'e bir kez atabilir. VS turu ikinci tura geçene kadar. Şimdi gelelim hediye olayına. Bu arkadaşa hediye geliyor mu bilmiyorum ama gelmiyorsa değiştireceğim şimdi. Bu arada ben mesela 1 attım ya. 2 atamam mesela. Bitti. Atamam. Bug'a da sokamazsın. Bunu 1-1-1 de yapamazsın. Bu arada ben ban yiyeceğim gibi. Ablamızın bakışları bakış değil. Her neyse, yani sistem bu. Umarım bir hediye gelirse işimize yarar. En azından siz de bunu görmüş olursunuz. Şu anda gelen yok. Bir tane yayıncı var ama şu yayıncıyı bir kontrol etmek isterim. Geliyor. Mesela bu yayıncıyı kullanacağım arkadaşlar. Diğer yayıncı da sadece chat işledi. Arenayı sıfırladım. Tamam mı? Hande Ünsal'a şu anda adam gül attı. Gülü işledi. Bir daha sıfırlıyorum. Bak izleyin abi. Bende de jeton yok. Jeton olsaydı atardım. Test amacını atardım, yani sıkıntı yok. Şimdi bak o yukarı tarafta hediye aktif butonu var ya, onu eğer aktif etmezsen atılan hediyeler işlemez. Mesela ben chat'e 2 yazdım. Şu anda bir kişi daha 2 yazdı, gördünüz mü? Nelly Azella da 2 yazdı, gördünüz mü? Bak 2 yazdı, işledi. Hem ben 2 yazdım hem başkası yazdı 2. Şans eseri bak, görüyorsun değil mi? Evet, bekliyoruz şu anda arkadaşlar. Bir gül gelmesini bekliyoruz. Eğer gül gelirse karşı tarafa oy geçmesi lazım. Abilerimiz yakışıklı ya. Evet, bunlar herhalde Taylandlı. Bunların yaşı büyük ihtimal 14-13 yaşında. Baba Galaxy aldı. Gül aldı. Gül aldı. Arka taraftan gül. Aha, gül 2 tane daha aldı bak. 2 geldi, gördünüz mü? Sistem çok güzel çalışıyor. Hem hediyeye göre çalışıyor. Mesela ben bir kere kullandım ya hakkımı. Bundan sonra atamıyorum ya. Hediyem varsa atarım. İşler hediye. Ama hediyem yoksa bir daha chat'e yazamıyorum. Herkesin chat hakkı bir defadır. Bir sonraki tura kadar bir defa hakkınız vardır. O da chat hakkınızı kullanırsınız. Yok ben bir daha oy vermek istiyorum diyorsanız da hediye ataraktan oy verebiliyorsunuz. Lan arkadaşın yayından çıkmadık, bak hediyeler geliyor. Her neyse, umarım video hoşunuza gitmiştir. Detaylı bir şekilde anlattıydım. Umarım anlayabilmişsinizdir. Eğer halen kanalıma abone değilsen kanalıma abone olmaya, videoda like atmaya, soru işareti varsa kafanda yorumla atmayı da unutma kardeşim. Ne diyoruz? Ben senin hacker'ını. Gökçe kazandı. Dijital içerik, her an trend, sosyal medya, herkes sende. Yazılım, teknoloji, eğitim hep, her videoda bilgi ve keyif hep.